Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte çok kolay, çok şık iki şiş dikişsiz patik yapacağız. Ben patiğimde normal patiklik bir ip kullandım, böyle açık kahve tonlarında. Şişlerim 3 numara. Modelimiz bu şekilde. Çok kolay, çok şık, hoş bir model oldu. Patiğimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Tabanımız, topuğumuz bu şekilde. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37-38 numara ayaklar için uyumlu oldu. Daha büyük yapmak isteyenler, bakın şurada artırma yerlerimiz var, ajurlarımız var. Buraya 2 sıra daha ajur fazla yapabilir. Daha küçük yapmak isteyenler de 2 sıra ajur eksiltebilir. Böylece patiğin boyutu büyür ya da küçülür. Örerken sizlere gerekli hatırlatmaları da yapacağım. Patiğimize bilek bölümünden başlayacağız hanımlar. Kaç numara yapacak olursak olalım başlangıç sayılarımız aynı. 47 ilmek ile başlayacağız. İpimin ucunda şöyle bir miktar bir ip bıraktım. 47 ilmek atacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu şekilde 47 ilmek atalım gelelim. 47 ilmek attım geldim hanımlar. Hemen şu kenarımıza şöyle bir düğüm atacağım. Şimdi bir düz bir ters lastik uygulaması yapacağız kenar bölümde. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimi sırası ile bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir düz, bir ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters. Bu şekilde örüyoruz. Sıra sonuna kadar bir düz, bir ters. Örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzde yüz demektir. Bu şekilde arka yüzde bir sıra lastik uygulamasını yaptık. Ön yüzde lastikte ikinci sıradayım şimdi. Kenar ilmeğimi aldım. İlmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Bir ters, bakın düz ilmeğimi düz. Bir tersimi ters, bir düzümü düz. İlmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar öreceğiz. İkinci sırayı tamamlamış olacağız. Tekrar geri döneceğiz. Arka yüzde yine ilmekleri aynı şekilde gördüğümüz gibi öreceğiz. 3 sıra olacak. Ön yüzde devam edeceğiz. 4, arkada 5, önde 6 ve tekrar arkada 7. sıra. Bir düz bir ters öreceğiz. Böylece burada 7 sıra lastiğimiz olacak. Dileyenler bu bölüme 9 sıra 11 sıra lastik de yapabilir. Ben 7 sırayı yeterli gördüm. Şimdi bu lastik bölümünü tamamlayalım. Ardından buluşalım. Birlikte modelimize başlayacağız. Evet hanımlar, ben 7 sıra lastiğimi ördüm geldim. Şimdi ön yüzdeyim. Artırmalarımıza, modelimize burada başlayacağız. Patiğimizin kenarlarına ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü uygulaması yapacağız. Öncelikle kenara 19 adet ilmeği örüyorum. Kenar ilmeğim ile birlikte 19. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ilmek kenarımıza ördüm. Şimdi artırmalarımızı yapacağız. Ortaya da şu desenlerimizi kuracağız. Bu desenler 4 ilmeğe yapılıyor hanımlar. Öncelikle ipimi şişime doladım. Yani artırmamı yapıyorum. Şimdi önde 4 ilmeğim var. Bu ilk 2 ilmeği şöyle yapacağım. Burgu yöntemi. İkinci ilmeği ilk ilmeğin önüne getiriyorum. Sırasıyla yer değiştirdiğim ilmeklerimi düz ördüm. Şimdi öndeki 2 ilmeği de şöyle yapacağım. Bu ilk ilmek önden gelecek şekilde, ikinci ilmek de arkadan gelecek şekilde. Bunları da şöyle yer değiştiriyorum. Sırasıyla yer değiştirdiğim ilmeklerimi düz örüyorum. İlk modeli oluşturduk. Hemen modelin sağına ve solunda birer tane artırmamız var. Artırmamı yaptım. Şimdi ortada bir ilmek düzüm var. İlk başta bakın tam şu ortada bir ilmek düzümüz var. Bu düz ilmeğimi ördüm. Şimdi tekrar ikinci modeli yapacağız. Yine modelin sağdan ve solundan artıracağım. Bakın aynı modeli ikinci kez kuruyorum. İpimi şişime doladım. Modelimi kuracağım. Şu ilk 2 ilmeği aldım. İkinci ilmeği ilkinin önüne getiriyorum. Şöyle bakın yer değiştiriyorum. Sonra yer değiştirdim ilmekleri sırasıyla düz ördüm. Burada 2 ilmek var. Bu defa ikinci ilmek arkadan gelecek şekilde, ilk ilmek de önden gelecek şekilde yer değiştirdim ve ilmeklerimi sırasıyla düz ördüm. Tekrardan artırmamı yaptım.
Kalan 19 ilmeğimi öreceğim. Sayarak gidelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve kenar ilmeğimi de ördüm 19. Artırmamızı yaptık. 4 ilmek arttı, ilmek sayımız 4 tane artırma yaptık hanımlar. Böylece 51 ilmeğimiz oldu. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzde model kurulumu falan hiçbir şey yapmayacağız. Arka yüzde kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar ters olarak örüyoruz. Artırmalar sadece ön yüzde yapılıyor. Model kurulumu da sadece patiğimizin ön yüzünde yapılıyor hanımlar. Bakın artırdığım ilmeği de ters ördüm. Model yaptığımız ilmekleri de ters örüyorum. Hepsini ters örüyoruz. Arka yüzde model kurulumu yok. Evet, sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Arka yüzde sırayı tamamladık. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. Ön yüzde ilk bir önceki sırada 19 ilmek örmüştük. Bu sırada artırdığımız ilmeği de düz öreceğiz. 20 ilmek olacak. Sonra tekrar bu model kurulumu yaptığımız 4 ilmeğin sağından ve solundan artırmaları yapacağız. Bu defa 20 ilmek öreceğiz. Sayarak gidelim isterseniz, emin olun. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, şu 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ilmek ördüm. Şimdi 20 ilmekten sonra tekrar bakın artırmamı yapıyorum. İpimi şişime doladım. Ortadaki 4 ilmeğe aynı modeli kuracağım. Bakın şu öndeki ikili ilmek. Şu ikinci ilmeği aldım. İlk ilmeğin önüne doğru şöyle yer değiştiriyorum. Yer değiştirdiğim ilmekleri sırasıyla düz ördüm. Şimdi önde 2 ilmeğim daha var. Şimdi de bu ikinci ilmek arkadan, ilk ilmek de önden gelecek şekilde yer değiştirdim. Ve bu ilmeklerimi de sırasıyla düz ördüm. Tekrar artırmamı yapıyorum. İpimi şişime doladım. Bu defa hanımlar arada 3 ilmeğimiz var. Bir önceki sırada 1 ilmek vardı. Şimdi araya 3 ilmek ördüm. Bakın ortadaki dörtlü modelime kadar geldim. Hemen artırmamı yine burada yapıyorum. Öndeki 2 ilmeği yer değiştireceğim. İkinci ilmek ilkinin önüne şöyle getirdim. Önce ilk ilmeğimi, sonra ikinciyi düz ördüm. Ardından yine öndeki ilmeğim var. Bu defa ikinci ilmek arkadan gelecek şekilde, ilk ilmek de önden gelecek şekilde yer değiştirdim ve sırasıyla ilmeklerimi düz ördüm. Bu 4 ilmekten oluşan modeli kurdum. İpimi şişime yine doluyorum. Artırmamı yaptım. Burada da 20 ilmek kaldı. Kalan 20 ilmeğimizi örüyoruz. Her sırada yanlardaki ilmek sayısı birer birer artıyor. İlk başta 19 ilmek vardı kenarımızda. Sonra 20 oldu. Bir sonraki sırada kenarda 21 ilmek olacak. Evet, ilmeklerimizi ördük. Tekrar geri dönüyorum. Arka yüzdeyim hanımlar. Arka yüzde yine kenar ilmeğimi aldıktan sonra model kurulumu falan yok. İlmeklerin hepsini ters olarak öreceğim. Gayet kolay bir model. Hemen yap, giy. Hepsini bakın ters örüyorum, artırdığım ilmekler dahil. Bu şekilde devam ediyor. Arka yüz model bitene kadar bu şekilde örülüyor. Sonuncuyu da ters ördüm. Tekrar ön yüzdeyim hanımlar. Yine aynı işleme devam edeceğiz. Bu defa buraya 21 ilmek öreceğim. Her seferinde ilmek saymaya gerek yok. Ortadaki 4 ilmekten oluşan modelin yeri belli oldu. Bakın şu ajurumuza kadar olan ilmekleri düz öreceğiz. Oraya kadar da zaten 21 ilmeğimiz var. Bakın saymadan gidiyorum. Kenar ilmeğimi aldım.
ajurlu ilmeğime kadar ilmeklerimi normal düz olarak örüyorum. Evet, bakın ajurlu ilmeğimi de ördüm. Ortadaki dörtlü modelli ilmeğime geldim. Dileyen bu 4 ilmeğin sağına ve soluna işaretleyici de koyabilir. Ama modelin yeri belli olduğu için ben işaretleyici koymaya gerek duymadım. Hemen artırmamı yapıyorum. Tekrar aynı modeli kuracağım. İkinci ilmek ile ilk ilmeği yer değiştirdim. Sonra bu ilmeklerimi düz örüyorum. Ardından hemen öndeki iki ilmeği de yer değiştiriyorum. İlk ilmeğim önden, ikinci de arkadan gelecek şekilde yer değiştirdim. Sırasıyla bu ilmeklerimi düz ördüm. Tekrar ipimi şişime doluyorum. Şimdi diğer modele kadar, bakın diğer ajura kadar düz öreceğiz. Arada bu defa artırmamı yaptım. Hemen 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. İlk sırada 1 ilmek örmüştük. İkinci de 3, şimdi 5 ördük. Sonraki sırada 7, sonraki sırada 9. Bu aradaki ilmek sayıları da her seferinde ikişer ikişer artıyor. Çünkü artırdığımız ilmekleri de yine ön yüzde düz, arka yüzde ters örmeye devam ediyoruz. Model böyle ilerliyor. Tekrardan bakın. Buraya artırmamı yapıyorum. Bu dörtlü ilmeğe modelimi kuracağım. Şimdi bu ilk iki ilmeğim var. İkinci ilmekle ilk ilmeği yer değiştirdim. Sırasıyla bu ilmeklerimi düz örüyorum. Tekrardan yine şu ikinci ilmek arkadan, ilk ilmek önden gelecek şekilde şöyle yer değiştirdim. Sırasıyla ilmeklerimi örüyorum ve artırmamı yapıyorum. Kalan ilmeklerim düz olarak örülüyor hanımlar. Bu şekilde. Bakın. İlmek sayılarımız da böyle her artırmada dörder dörder artıyor. Şimdi geri döneceğiz. Arka yüzde yine yapacağımız herhangi bir işlem yok hanımlar. İlmeklerin tamamını ters olarak örüyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz. Yine aynı modeli kurmaya devam edeceğiz. Bir kez daha kuralım birlikte. Yine o ajuruma kadar olan, yani ortadaki dörtlü modelli olan ilmeğime kadar olan ilmeklerimi düz öreceğim. Bakın ajurumu da ördüm. Ortadaki dörtlü modelli ilmeğime geldim. Hemen buraya tekrar ipimi şişime doladım. Yani artırmamı yaptım. Yine burgu işlemini yapıyorum. İkinci ilmeği aldım. Önce ikinci ilmeğimi, sonra da diğer ilmeğimi ördüm. Burada iki ilmek daha var. İkinci ilmek arkada, ilk ilmek de önden gelecek şekilde yer değiştirdim. Ve bu ilmeklerimi sırasıyla düz ördüm. Hemen artırmamı yapıyorum. Bu aradaki ilmeklerimi düz öreceğim tekrardan. Bakın. Diğer modele kadar olan ilmekleri düz örüyorum. Bakın buradaki ajuru da düz ördüm. Bu dörtlü modelli ilmeğime geldim. Hemen artırmamı yapıyorum. Aynı modeli bu tarafa da tekrar kuruyorum. Bu şekilde dördüncü ajurumuzu da yapmış olduk hanımlar. Bakın baştan itibaren burada 1, 2, 3 ve şimdiki yaptığımız ajur 4. 4 tane ajurumuz oldu. Tekrardan ikinci ilmeği ilkinin arkasından geçirerek önce bu ikinciyi, sonra ilk ilmeğimi düz ördüm. Hemen artırmamı yapıyorum tekrar ve kalan ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. 16 ilmek arttı ilmek sayımız böylece. Çünkü bakın 4 ajur burada, 4 burada, 8. 4'er tane de burada, 16. 47 ilmek olarak başlamıştık. Şu anda 63 ilmeğimiz oldu. Evet. Şimdi geri döneceğiz hanımlar. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Tekrar ön yüzde bu şekil bu dörtlü modelin sağından ve solundan artırmalarımıza devam edeceğiz. Şimdiye kadar 4 ajuru birlikte yaptık. Ben bu patiğimi hanımlar toplamda şöyle sayacak olursak, şurada bakın birinci ajurum burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane ajur yaptım. Hanımlar ben 11 tane ajur yaptım. 11 ajur olunca da benim şişimdeki toplam ilmek sayım 91 oldu. Daha büyük yapmak isteyenler buraya 2 sıra daha ajur fazla yapacaklar. Böylece 8 ilmek fazla olacak büyük yapmak isteyenlerinki. Yani benim 91 ilmeğim var. 8 ilmek fazla olunca
99 ilmek olur. Daha küçük yapmak isteyenler varsa da buraya 36 numara yapacağım diyenler varsa bir ajur eksiltebilir. Böylece ilmek sayınız 87 olur. Ben 35 numara yapacağım diyenler varsa da 2 ajur eksiltebilir. Böylece ilmek sayınız 83 olur. Her artırmada ilmek sayısı 4'er artıyor çünkü. Ben bu modelimde toplamda 91 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Şimdi ayak boyutunuza göre şu bölümlerdeki artırmalarımızı yapalım hanımlar. Ardından buluşalım. Sonra birlikte devam edelim. Evet hanımlar, toplamda 91 ilmeğim olana kadar patiğimin bu bölümünü artırmalarımı yaptım geldim. Şimdi artırma yapmayacağız artık. Patiğimizin şu kenar bölümüne haroşalarımızı öreceğiz. Şu kenardaki haroşaları. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi hanımlar sıra sonuna kadar düz olarak öreceğim. Model kurulumu ya da artırma yapmayacağız. Bu şekilde sıra sonuna kadar düz örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm hanımlar. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi düz öreceğim. Böylece ön yüze bir diş haroşa düşüyor. Bu şekilde bakın hanımlar, örmeye devam ediyorum. Şöyle göstereceğim. Bakın buraya bir diş haroşa düştü. Bu şekilde sıra sonuna kadar öreceğiz. Sonra geri döneceğiz. Ön yüzde ve arka yüzde tekrar ilmekleri düz öreceğiz. 2 diş haroşa olacak. Aynı işlemi tekrar edeceğiz. Bu bölümde 3 diş haroşamız olacak. Şimdi burada toplamda 3 diş haroşamız olana kadar ilmeklerimizi örelim. Ardından tabanımız için buluşalım. Evet hanımlar, bu bölümde 3 diş haroşam olana kadar bakın bu şekilde ördüm geldim. Şimdi taban bölümünü yapacağız. Taban bölümde ilmek ayrımı şöyle olacak. İlmek sayınız kaç olursa olsun, benimki 91, sizinki 99'dur belki. Şöyle buruna 7 ilmek ayıracağız. Toplam ilmek sayımdan yani 91'den sizin kaç ilmeğiniz varsa bu sayıdan 7'yi çıkaracağız hanımlar. Ben 91'den 7'yi çıkarttım. Geriye 84 ilmeğim kaldı. 84 ilmeği de iki yana eşit paylaştırınca yanlara 42'şer ilmek düştü. Diyelim sizin 99 ilmeğiniz var. 99'dan 7 ilmeği çıkartıyorsunuz hanımlar. Geriye 99'dan 7 çıkınca 92 ilmek kalır. 92 ilmeği de iki yana eşit paylaştırınca yanlara 46'şer ilmek düşer. Hani hesaplama bu şekilde yapılıyor. Şimdi tabanımızı yapabilmek için benim bu kenara 42 ilmeğim düşüyordu. Kenar ilmeğim ile birlikte toplamda 42 ilmeğimizi öreceğim. Sizin bu kenara kaç ilmek düşüyorsa o kadar sayıda ilmek örmeniz gerekiyor. Bu kenar bölümdeki ilmekleri ben 42 ilmek öreceğim. Örelim gelelim. 42 ilmeğimi ördüm hanımlar. Şimdi patiğimizin burun kısmı için 7 ilmek daha öreceğim buraya. Burada da haroşaya devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saydığımda şu kenarda da 42 ilmek kalıyor. 7 ilmekten sonra şöyle geri dönüyorum hanımlar. Bu taban bölümünde ipimiz hep şöyle karşıda olacak ve ilk ilmeği örmeden alacağız. Şimdi 7 ilmeğimi öreceğim. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar geri dönüyorum. 7 ilmek ile bakın buraya bir diş haroşa ördük. Hanımlar tabanımız 13 ilmek olacak. 13 ilmek olana kadar da her sırada yanlardan birer ilmek örerek ortaya ekleyeceğiz. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. Öncelikle 7 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7. Bir ilmek şu kenardan örerek ortaya ekledim. 8 ilmeğim oldu. Geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi 8 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir ilmek de bu kenardan örerek ortaya ekledim. 9 oldu. Tekrar geri dönüyorum. Yine ilk ilmeğimi aldım. 9 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir ilmek de bu kenardan örerek ortaya ekledim. 10. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 10 ilmeğimi öreceğim. 4 oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir ilmek de bu kenardan örerek ortaya ekledim. 11. Geri dönüyorum. Yine ilk ilmeğimi aldım. 11 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11. Bir ilmek de bu kenardan örerek ortaya ekledim. 12. Geri döndüm. İlk ilmeğimi aldıktan sonra 12 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve bir ilmek de bu kenardan ördüm. 13. Şimdi 13 ilmek ile kesimler başlayacak. Bakın burun kısmında oval bir görüntüde oluştu böylece. Kesimler başlayacak. Şöyle ki tabanda 13 ilmek var. 12 ilmek öreceğiz. 13. de kesim yapacağız hanımlar. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. ilmeği örerken kenardan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Kesimden sonra geri döndüm. Yine aynı işlemi yapacağım. İpim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 12 ilmek öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Tekrar geri döndük. Taban 13 ilmek ile bu şekil örülüyor. 12 ilmek örüyoruz. 13. de kesimi yapıyoruz. 5 oldu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. de kenardan da bir ilmek alıp ikisini kestim. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. Şu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. de yine kenardan da bir ilmek alıp ikisini kestim. Patiğimizin tabanı 13 ilmek ile bu şekilde örülüyor hanımlar. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol şişteki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Kesim sonunda şişimizde sadece tabanda kullandığımız 13 ilmeğimiz kalacak. Şimdi hep birlikte tabanımızı örelim, gelelim. Evet hanımlar, patiğimin tabanını ördüm ve geldim. Şişimde sadece bu 13 ilmeğim kaldı. Şimdi bu 13 ilmek ile patiğimizin şu arka bölümünü öreceğiz. Bu bölümde haroşa yapacağım hanımlar. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi normal haroşa örüyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi bu şekilde haroşa öreceğim. Son 2 ilmeğimi keserek örüyorum ve hemen şuradaki ilk kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkarttım. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar ilmeklerimi haroşa öreceğim. Son 2 ilmeğim kalana kadar. Bu şekilde buralarda haroşa yapacağız hanımlar. Şu düz ters olan yerlerde yine ön yüzde düz, arka yüzde ters öreceğiz ilmekleri. Bakın yine son 2 ilmeğimi keserek ördüm. Geri dönüyorum, hemen şuradaki kenar ilmek yerine girerek buradan da bir şuradan ilmek çıkartıyorum. Aynı işlemi yapacağım hanımlar. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bu 2 ilmeğimi kesiyorum ve bir sonraki kenar ilmek yerinden ilmek çıkarttım. Tekrar geri dönüyorum. Yine ilk ilmeğimi aldıktan sonra son 2 ilmek kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Bu şekilde. Son 2 ilmeğimi kesiyorum ve geri döndüm. Burada da bir sonraki kenar ilmek yerinden ilmeğimi çıkartıyorum. Şimdi hanımlar, artık bu bölümde ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü uygulaması yapacağız. Bakın model üzerinde göstereyim şöyle. Burada yine ön yüzdeyiz, ilmekleri düz öreceğiz. Bir kenar ilmeğimi aldım. İlmekleri düz örüyorum. Aynı işlemi yapacağım yine. Son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeğimi bu şekilde düzden keserek ördüm ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkarttım. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzde ters örgü yapacağız. Bu defa ip benden tarafta, ilk ilmeğimi aldım. İlmeklerimi ters örüyorum. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Arka yüzde olduğum için son 2 ilmeğimi bu defa tersten keserek örüyorum. Tekrar geri döndüm. Bir sonraki kenar ilmek yerine girerek şöyle ilmeğimi çıkartıyorum. Patiğimizin arkasında artık bu şekilde devam edeceğiz. Ön yüzde düz, arka yüzde ters. Tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar ördüm. Son 2 ilmeğimi kesiyorum ve bir sonraki kenar ilmek yerinden ilmek çıkarttım. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Arka yüzde ilmekleri ters örüyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters öreceğim.
Bakın son 2 ilmek var. Bu 2 ilmeği tersten kesiyorum ve bir sonraki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. Hanımlar, buralarda bu şekilde ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü uygulaması yapacağız. Ta ki şu lastik bölümlere gelene kadar, yani bir düz bir ters bölüme gelene kadar. Buraya gelene kadar ilmekli patiğimizin arka bölümünü bu şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, bu lastikli bölüme kadar patiğimin şu arkasını ördüm geldim. Şimdi burada bir düz bir ters lastik uygulaması yapacağız. Şu kenar ilmeğimi alıyorum. Hemen ardından bir ilmek düz, bir ters, bir düz, bir ters. Bir düz bir ters olacak şekilde ilmekleri örüyoruz. Bilek bölümünde lastik uygulaması yapıyoruz. En son bir ters ördüm. Son 2 ilmeğim kaldı. Düz denk geldi. Düzden keserek örüyorum. Ve hemen sıradaki kenar ilmek yerinden ilmeğimi çıkarttım. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İlmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Bir ters, bir düz ve son 2 ilmeğimi tersten keserek ördüm. Geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Yine bir sonraki kenar ilmek yerine girerek hemen şuraya, buradan da ilmeğimi çıkarttım. Lastik bölümde de bu işlemi yapıyoruz hanımlar. Bir düz bir ters örgü. Tekrar son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz ve son 2 ilmeği keserek sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkartıyoruz. Yine bakın son 2 ilmeğimi kestim ve bir sonraki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. Son kenar ilmek yerlerine şu uçlara gelene kadar devam edeceğiz hanımlar. Bu şekilde lastik bölümü de tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, bu lastik bölümü de tamamladım geldim. Son kenar ilmek yerlerine gelene kadar ördüm ve ilmeklerimi artık kesiyorum. İkişer ikişer toplayarak kesimimi yapıyorum. Çok sıkı bir kesim yapmayalım hanımlar. Biraz esnek olsun. Bu boğaz kısmı olduğu için patiğin boğazı biraz esnek olursa iyi olur. Çünkü ayak rahat girer. Bu şekilde çok sıkmadan esnek bir şekilde ilmeklerimizi ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. Bu şekilde hepsini keseceğim. Son bir ilmeğim kaldı. Bunu da kestim. Şu kenarımızda tümsek bir görüntü oluşmasın diye hanımlar, hemen bir tığ yardımıyla şöyle dibine batarak burayı düzleyeceğim. Şuraya batarak burayı şöyle düzlüyorum. 2 tane de zincir çektim ve artık ipimizi de kesiyorum. Patiğimizi tamamladık. Hemen iplerimizin uçlarını bir gizleyerek düğümleyeceğim, arkaya gizleyeceğim şöyle. Bakın arka ilmek aralarına girerek şu uçlarımızı alıyorum. Şöyle zincir tekniğiyle tekrar bir sıkıladım. Bu şekilde gizliyorum artık. Şöyle. Diğer ipimizin ucunda yine aynı şekil gizliyorum. Hani ayağı giydikten sonra hem ipler dışarı çıkmasın hem de patik açılmasın, sökülmesin diye bu şekilde düğümleyerek gizleme işlemini yapıyorum ben. Devam ediyorum. Evet. Patiğimizi bitirdik hanımlar. Bakın patiğimiz şu şekilde. Gayet, bakın esnekliğini de göstereyim. Esneklik payı gayet güzel. Ayağı saran hoş bir model oldu. Hemen manken ayağımı da giydireceğim. Bir de patiğimizin ayaktaki duruşuna bakalım. Sizlere kalan ipimi de göstereceğim. Bir tam ipten başlamıştım hanımlar patiğime. Çok bazen yorumlar geliyor. Ne kadar ip gidiyor? Bir ip gidiyor mu diye. Bir ip gitmiyor. Bir ipten daha az gidiyor. Hemen kalan ipimi de göstereceğim. Çok güzel bir model oldu hanımlar. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Patiğimizin duruşu bu şekilde. Bakın tabanımız, patiğimizin topuğu. Dikişsiz olması itibariyle de oldukça kullanışlı. Ayağı rahatsız eden bir tarafı yok. Patiğimiz böyleydi. Hemen kalan ipimi de göstereceğim. Bir ipten de bu kadar ipimiz kaldı. Durun, kalan ucunu da sarayım. Bir tam ipten başlamıştım. Kalan ipimiz bu kadar. Yani bir ip yetiyor da artıyor bile. Evet, yine güzel bir modelin daha birlikte sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.